Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere portakallı, bol vitaminli, nefis bir kereviz yemeği tarifi vermek istiyorum. Kereviz sevmeyenlerin bile bayılarak tüketeceği nefis bir sebze yemeği. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemelerim hazır. Hemen bu güzel tarifimizin yapımına geçelim. Yemeğimi yapmak için 2 tane kereviz kullanacağım. Öncelikle kerevizleri güzelce yıkadım ve baş kısımlarını kesiyorum. Kabuklarını derin bir şekilde soyalım. Çok fazla yüzeysel soymayalım. Olabildiğince derin bir şekilde soyduktan sonra iri iri olacak şekilde kerevizlerimizi doğrayalım. Soymuş olduğum kerevizi öncelikle ortadan ikiye böldüm. Sonrasında elma dilimi şeklinde doğruyorum. Sizler daha farklı şekilde tabii ki doğrayabilirsiniz ama sadece küçük küçük doğramayın. İçinde ezilir, dağılır bu sefer. Evet, şimdi şu orta yumuşak kısımlarını alıyorum. Buraları daha çabuk yumuşayıp dağılacağı için sadece kenar kısımlarını bırakıyorum. Ortasındaki bu hafif yumuşak olan yeri bıçakla alıyorum. Şimdi kerevizlerin kararmaması için uygun bir kabın içerisine bir miktar su alalım. Üzerine yarım limonun suyunu sıkalım. Sıkmış olduğumuz limonu da içine bırakabilirsiniz. 1 yemek kaşığı un ekledim ve unu güzelce çırptıktan sonra bu karışımın içerisine kerevizlerimi bırakacağım. Bu şekilde rengi kararmayacak, çok daha güzel olacak. Ara ara bu suyun içinde kerevizleri karıştıralım. Un çünkü dibine çökebiliyor. Şimdi birazdan doğramış olduğumuz patatesleri de bunun içerisine ilave edeceğiz. Ve dediğim gibi bu şekilde ara ara karıştırarak unun dibine çökmemesini sağlayalım. 3 tane orta boy patates kullandım. Yine patateslerimi de iri iri olacak şekilde doğruyorum. İsterseniz iri iri küpler halinde de tabii ki doğrayabilirsiniz ama ben hemen hemen kerevizle aynı boyda olmasını istediğim için bu şekilde doğradım. Onu da unlu limonlu suyun içine aldıktan sonra 2 tane orta boy havuç kullandım. Onları da 3 parçaya kestim. Sonra yine iri iri parçalara bölerek doğradım. Bütün malzemelerimi hazırladım. 1,5 su bardağı da portakal suyu kullanacağım. 1 tane kuru soğanım var. 3 diş sarımsak, 1 tutam dereotu ve 1 tutam da kerevizin kendi yapraklarından kullanacağım. Ve ara ara dediğim gibi kerevizleri bu şekilde karıştırarak unlu suda beklettim. Hem rengi biraz beyazlaşıyor hem de kararmıyor. Şimdi hemen yemeğimizin yapımına geçelim. Yarım çay bardağından biraz fazla olacak şekilde zeytinyağını uygun bir tencerenin içerisine aldım. Üzerine doğramış olduğum havuçlarımı ilave edeceğim. Sebzelerin içinde en geç pişen sebze havuç olduğu için ilk aşamada onu ekleyelim. Hafif rengi dönene kadar havucu kavuralım. Havucun rengi hafif döndükten sonra üzerine 3 diş küçük küçük doğramış olduğum sarımsağım vardı. Onu ekliyorum. Sarımsakla birlikte de 2-3 tur karıştırdıktan sonra bir tane orta boy kuru soğanım vardı. Onu da doğradım. Onu da üzerine ekliyorum. Soğanla birlikte kavurmaya devam ediyorum. Kavrulan soğanın da üzerine 1 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde un ilave edelim. Ve unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Şimdi üzerine 1,5 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu ilave edeceğiz. 3,5 su bardağı da sıcak su ekleyeceğim. Şöyle bir karıştırıyorum ve hemen sıcak suyunu da ekliyorum. 3,5 su bardağı sıcak su ekledim. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum ve suyunun kaynamasını bekliyorum. Yemeğimizin suyu kaynadı. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Damak zevkinize göre biraz karabiber, biraz da tuz atabilirsiniz. Bunların miktarlarını vermek istemiyorum. Sizler dilediğiniz kadar atın. Ben 1 çay kaşığı karabiber kullandım ve biraz da tuz attım.
Karıştırdıktan sonra limonlu ve unlu suyun içinde beklemiş olan patates ve kerevizimi hemen üzerine ilave ediyorum. Yıkamanıza gerek yok. Direkt suyun içinden alıp yemeğin içine koyabilirsiniz. Evet, şöyle bir karıştırıyorum. Ocağın altı şu an yüksek ateşte. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe alacağım. Kerevizin kendi yapraklarından varsa şöyle 5-6 adet aralarına koyabilirsiniz. Çok güzel aroma veriyor. Yoksa hiç problem değil. Artık tenceremin kapağını kapatacağım ve yemeğimin kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra dediğim gibi orta ateşe alacağım ve yemeğimi pişmeye bırakacağım. Evet, artık yemeğim kaynamaya başladı. Birazdan hem kıvamı hafif koyulaşacak hem içindeki patates, kereviz ve havuç aynı anda pişecek ve ortaya muhteşem bir sebze yemeği çıkacak. Ortalama 25-30 dakikada pişiyor ama bu süre tabii ki herkesin ocak ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Pişip pişmediğini çatalınızı patatese batırarak anlayabilirsiniz. Kereviz daha çabuk pişiyor çünkü. O yüzden ilk aşamada patatese batırın. Eğer kolay bir şekilde çatal giriyorsa yemeğimiz artık pişmiş demektir. Son olarak üzerine bir tutam ince kıyılmış dereotu da ekledikten sonra artık ocağımın altını kapatacağım ve yemeğimi dinlenmeye bırakacağım. Tencerede hiç ellemeden soğumasını bekleyin. Sonrasında afiyetle tüketebilirsiniz artık. Yemeğim dinlendi. Yaklaşık 40-45 dakika dinlendirdim tencerede. Sonrasında servis tabağına alıp sizlere bir de yakından göstermek istiyorum. İnanın bol vitaminli, çok lezzetli, nefis bir kereviz yemeği oldu. Portakalın aromasıyla da buluşunca ortaya muhteşem bir lezzet çıktı. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer kereviz sevmeyenler varsa bu tariften sonra mutlaka sevecekler. Hemen sizlere şöyle bir de yemeğimizin kıvamını daha yakından göstermek istiyorum. Bütün malzemeler lokum gibi pişmiş ve gerçekten çok lezzetli olmuş. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz bu videonun altına olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Eğer ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.